Yani Ermenilerin altın çıkardığı yer. Gömülerini, ziyaretleri yapmışlar. Ondan sonra bir isim, ziyaret ismi takmışlar. Aleviler dokanmıyor. Çoğu yerlerden de çıkardılar. Şu sarımsak Türkiye'de bir Tunceli'de var. Dünyanın bir ucundan bu videoyu size ulaştırmama katkı sağlayan sağlıklı su arıtma cihazı Aura Sebilon sponsorluğuyla başlıyoruz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Tunceli Ovacık Şahverdi köyündeyiz. Güneş daha yeni yüzünü göstermeye başladı. Öyle güzel bir bölgeye gidiyoruz ki önden bir giriş yapayım dedim. Çünkü ayılı bir bölgeye gidiyoruz. Ayı görme ihtimalimiz çok yüksek. Ve burada mercan buzulları var. O mercan buzullarını da göreceğiz. Eğer hava müsaade ederse, yani şu andaki gibi soğuk olmazsa tabi oraya da bir girmeyi düşünüyorum. Çok güzel bir yol bizi bekliyor. Bakalım, Samet abi aynı zamanda yaban hayatı fotoğrafçısı makinesiyle beraber. Abi hazır değil mi? Yine hazır. Biz de hazırız. Biz de İnşallah hazırız. güzel bir gün bizi bekliyor. Biraz zor bir arazi düne göre. Evet. Kaç kilometre yürüyeceğiz? 8, 16, 17. 16. Ayı bölgesinin aktif olduğu bir yer. Şimdi giriş yaptık ki ilerleyen zamanlarda çok ses çıkartmayacağız ayı ile karşılaşmak için. Ama ümit ediyorum ki güzel görüntüler sunacağız. Arkadaşlar Erdal abi burada yaşıyor. Çocukluğu da burada geçmiş. Sağ olsun bize de eşlik ediyor. Biz normalde bilmiyorduk eşlik edeceğini. Onu ben de aklıma soru geldikçe soruyorum. Çocukluğum burada geçti abi ya. Evet. Bizim burası Muzur Dağları. Aynı zamanda şu yukarı tepeler bizim yaylalarımız olur. Ta bak Sivri Dağ görünüyor ya. Ha gördüm abi. Oraya bizim dilce Şeber Baba deriz. Şeber Baba. Şeber Baba ha. Adı Orası. nereden gelir? Bizzat mı? Adı orasını bilemem. Çok eskilerimiz, babalarımız, dedelerimiz işte orası Şeber Baba derler. Şurası şu akan su Kızılçeşme. Burada bir mağara var. Evet. O mağara şöyle bir delik var aşağı doğru. Bizim babalarımız oraya 40 tane basamak böyle sayarak bu delikten aşağı girmişler. Ama ondan sonra gidemiyorlar. Çok rüzgarın geldiğini söylüyorlar. Yani anlatımlara bakarsan işte anlatımdan yani biz de kulaktan kulağa orada yaşamışlar. Hatta şu vadide altın ürettiklerini söylüyorlar. Şu aşağıda Ermenilerin suyun karşısında kireç çukurları var şu aşağı. Hala gözüküyor mu? Halen var, yerleri belli böyle. Altın aramış Ermeniler orada. Ya üretmişler. Üretmişler adamlar. İşte yani şu bölgelerde işte yıllarca yaşamışlar. Adamlar çok çalışkanlarmış bir de. Yani kendileri üretmişler. Bak şu çakıl var ya aşağı yukarı sel getirmiş. Aha. Şu tarafında. Kireç kuyuları. Yani Ermenilerin altın çıkardığı yer, ürettiği yer. Çekemedim de şurada ziyaret var dedin. Ha şurada şu cevizlerin içinde görükmüyor. Orada bir göl var. Biz oraya ziyaret deriz. Golla Havuzu. Yani Mavi Göl. Bir zat mı yatıyor yani o yüzden mi? Yok öyle bir şey yok. Zat yok. Orada demişler. Şimdi kalkıyorlar. Şimdi diyorlar ki ya diyorlar orada diyorlar işte hazineler varmış. Ermeniler Aleviler içinde yaşadığı için, Aleviler de çok inançlı olduğu için isim takmışlar, ziyaret isimleri takmışlar. Gömülerini, ziyaretleri yapmışlar. Ondan sonra bir isim, ziyaret ismi takmışlar. Aleviler dokanmıyor. Ha yani Ziyaretten korumak dolayı. için ziyaret demişler. Kimse Ama, eşelemesin diye. Çoğu yerlerden de çıkardılar ziyaretlerden. Bunları alıyoruz yani. Anladım abi. Faaliyet oluyor yani tarama çalışmaları. Aynen. Şu karşıda hiçbir zaman böyle bir selin geldiğini burada 22-23 yaşına kadar ben yaşadım. Hı. Böyle bir selin geldiğini görmedim. 94'te biz işte köylerimiz boşaldıktan sonra Kaç yıl boş kaldı? kaç yıl boş kaldı aşağı yukarı bir 20 yıl diyebilirim. Şu son 10 senedir işte insanlar başladı Gelmeye. köylerine gelmeye artık evler yapmaya biraz sakinleşti orada. Peki olaylar falan olmuş mu hiç bu bölgede? Ya olaylar biz 94'ten sonra yaşandı. Çok güzel oldu ama Erdal abinin katılması. Ya bir de şimdi abi sen ben bilmiyoruz ki yani hani o olayın örgüsünü bilmiyoruz. Ben çok merak ediyorum. Olayın arkasında burada kim yaşamış, ne olmuş, önemi ne, hangi hayvan var, hangi ot var, ben bunları merak ediyorum yani. Burada şimdi gittiğimizde vadide ışkın var. Ha ışkın. Vallahi abi ışkınları çeksek. Yiyeceğimiz ışkını gördük. Aa evet. Zaten
yolumuzun üzerinde. Aç kalırsak salata gibi yiyeceğiz abi. Salata, havuç gibi. Aynen öyle. Aynen öyle. Çok faydalı. Bir de burada sarımsaklar varmış. Tek dişli sarımsaklar. Onu da gösterecek. Erdal abi, bu çiçeğin bir hikayesi var mı? Bu da endemik bitki. Bu da yasak. Kopartılmıyor ya. Biz buna bizim dilce savıl deriz. Tüketiliyor mu yoksa? Tüketiliyor. Tazeyken tüketilir. Ama insanlar bilinçsiz şekilde gelip bunu kökünden çekiyor. Şu anda çiçek açacak. İçinden şöyle boncuk gibi yuvarlak yuvarlak tohumları olur. O döküldü mü ne olur? Çoğalır. Çoğalır. Ama sen bunu kökünden çekersen, bunun tohumu da yere dökülmezse bunun da cezası çok. Biz bunu güzelce doğrarız, suda pişiririz. Biraz acı olur ama acı olsun. Sonuçta çok büyük faydası var vücuda. Yağda güzelce kavururuz. İstersen biraz çökelik böyle, taze çökelikle. Bu yağda kavurda taze çökelik koyarsan üzerine öyle lezzetli olur. Kimi yumurta kırar. Anladım. Ama sonuçta çok faydalı bir bitki. Ayakla. Anladım abi. Suyun sesi gelmeye başladı. Bu aylarda giderdik. 1-2 kere giderdik. 3 tane, 2 tane, 5 tane neyse tutardık. Onu getirdik. Kırmızı benekli değil mi? Kırmızı benekli alabalık. Ama bu baraj yapıldı, yok oldular. Gitti ya, yani. hepsi Evet. gitti. Suyun debisi de azaldı mı abi? Burada azalma yok. Burada yok. Ama, Ama aşağıda. aşağıda var. Bir de taşların yerini oynattıkça o hayvanlar Yani. barınamıyor değil mi abi? Tabii. Şimdi önceden su çok giderdi. Ağacın kökü gölet olurdu. Kayanın dibi gölet büyük olurdu. Orada çok güzel yaşarlardı. Evet. Ama şimdi az bir su gidiyor onların bölgesinden. O yüzden bir de gelenler Bilinçsiz. tutuyor bilinçsiz şekilde. 2 tane tutuyor. Diyor ki hadi 5 tutayım, 10 tutayım. Bitiyor. Ve yani çok nadir kaldılar varlarsa da. Çarşut. Evet, çarşut. Bundan bizde yapmazlar ama Karadeniz tarafında bunun turşusunu bile yaparlar. Şunlar ışkın mı abi? Işkının kökü bu. Işkın Kökü. bunun içinden çıkar. Şimdi illerde daha çok görürüz onları. Kaç gündür dağlardayız. Budaklar falan kurumuş artık. Bugün de 3.30'da mı 3.45'te mi ne kalktık. Düştük yollara. Mükemmel bir doğa. Keskin bir havası var buranın. Böyle vadiden gelen o rüzgarı hissedebiliyorsunuz. Su da berrak. Bakın. Üstümüzde hep ayılar yaşıyormuş ama şu anda herhangi bir karşılaşma olmadı. Erdal abinin dediğine göre bu bölgede 5-6 tane ayı görmüş. Dün karşılaştığımız bir abi şey söyledi. Şanssızsanız dedi, ayı görmezsiniz dedi. Görme ihtimali o kadar yüksekmiş. Bakın burada yabani kirazlar var. Bunları özellikle Temmuz ayının sonuna doğru ayılar yemeğe geliyormuş. O zaman da ayı sayısı artıyormuş. Ha gördün? Evet. İlk dağ keçisini gördük. Bak nasıl diye. Şu an berraklığına bakın. Su ne kadar temiz ya. Erdal abi sarımsaklar burada mı? Bunların kökü Temmuz'un sonunda Ağustos'ta soğan gibi olur. Yuvarlak soğan gibi. Bunu açarsın, böyle açarsın. Onun kökünü, bunun üstü kurur. Kurur. Gelip bunu çıkarsa o zamana kadar kuruyor. Tohumları da döküyor. Yanlardaki ufacık tohumları tekrar toprağa düşüyor. Ne oluyor? Bu bitki Tekrar çıkardığın çıkıyor. zaman tohumunu döktüğü için yok olmaz. Anladım. Şu da mı aynı şekilde abi? Tabii bunlar hepsi bak. Bunlar hepsi sarımsak. Bizim sarımsağımız bu ama bizim Sarımsak. bu sarımsağımız yani çok değerlidir. Ben ilk Bak, defa duydum tek dişli sarımsak. aynı soğan gibi. Yuvarlak. Bildiğin soğan gibi yuvarlak. Tek diş. Öyle Çiğ mi tüketiliyor yoksa yemeğe mi katılıyor abi? biz bunu her yemeğe mutlaka atarız. Her yemekte kullanırız. Çorba yapsak bile çorbada kullanırız. Anladım. Çünkü faydası çok. Yani böyle yeriz. Sabahları ufak dişlerini yutarız. Yani her türlü vücuda faydası var. Yani Zararı bölgede yok. bayağı bir şifalı bitki de vardı abi. Ya olmaz mı? Şimdi bizim eskilerimiz, dedelerimizin dedeleri falan elinde ayağında bir yara olduğu zaman hep bu doğadan. Ama İlaç yok bir şey yok. nesilden nesile işte onu aktarmamışlar. Bir olay anlatayım sana. Bizim bir tanıdığımız vardı. Ellerinde enzema vardı. Böyle hep elleri akardı. Ta adam Ankara'ya gitti iyileşmesi için. Çözüm bulamadı. Bizim bu köyde yaşlı bir amca vardı. Bir ot türü. İşte bak biz o otu bilmiyoruz. O otu bir saat vuruyor ellerine. Açıyor. Elleri komple böyle bir et kalmış. O kadar ki o şey yaptı. Adam ondan sonra merhem falan sürdü.
bitti. Geçti ha. Geçti. Bir daha hiç çıkmadı. O olayı bir daha yaşamadı. Yani o yüzden Bilmek lazım abi bizim ya. bu doğamızda çok aşırı faydalı bitkiler var. Şu sarımsak Türkiye'de bir Tunceli'de var. Bir de başka bir il diyebiliyorum ben. Yani en fazla 2 ilde var. Yok yani. Vallahi gördük. Bize doğru bakıyor şu anda. Hadi ya. Oraya oturdu ya ayı. Efendim abi. Ya Gel izle benden abi. 15x yaptı abi şu anda bir. Ben göremiyorum. Tam Göremiyorum. karın Bunlar değil mi? Ben onları şu an çok uzağım. bir yandan dağ keçisi. Arkadaşlarım yamaçtaki ayıları görüntülerken bir anda kendimizi koşturmacanın içerisinde bulduk. Ayı peşine kattığı anne ve yavru dağ keçisiyle beraber aşağı doğru koşturuyordu. Kısa süreli koşturmacanın ardından gözden kayboldular. Kayalıkların arasına girdiler. Çıktıklarındaysa ayının ağzında yavru şamağı vardı. Annesi sağa sola doğru koşturdu, aşağı yukarı gitti. Etrafa bir umut diye baktı ama o sırada ayı çoktan yukarı doğru yol almaya başlamıştı. Belki böyle bir ana anca belgesellerde şahit olabilirdik. Doğanın acımasız yüzüne bir kez daha şahit olduk. Mercan Vadisi öyle bir bölge ki ve Alevilik doğaya o kadar saygılı ki burada hayvanlar doğalını kaybetmeden kendi düzenleri içerisinde hayatlarını idame ettiriyorlar. Her ne kadar mercan buzulları erise de doğa burada tüm bakirliği ve güzelliğiyle yaşamaya devam ediyor. Biz konuşurken siz de arkadan görüntüleri seyredin. Çift drone kaldırdık. Hayvanlar yavaş yavaş yürüyorlar. Yukarı doğru. Merdiven Vadisi'ne girmeden önce yolda bizi böyle bir manzara karşıladı. Abi yollar çok güzel. Çok kısa bir süre sessiz kalacağım. Kuşların ötüşü. Tam olarak özgürlük. Türkiye'ye geldiğimden beri en çok aldığım yorumlardan bir tanesi. Ve bu güzellikleri bize gösteriyorsun. Bunlardan bir tanesi de Tunceli, Ovacık. Abimiz de buralıymış. Dedi ki şuradan Erzincan'a gidiliyormuş. Yola bakar mısınız? Nasıl bir yol ya? Ve 40 Merdiven Vadisi'ne doğru yavaş yavaş adımlamaya başladım. Size teknik bilgileri tabii ki verebilirim. 1800 metrelerle 2200 metreler arasındayız. Tunceli Ovacık yolu üzerinde müthiş bir vadi ve vadinin bitiminde 40 Merdiven Şelalesi. Etrafım vadilerle, sarp kayalıklarla çevrili. Suyun rengi çok farklı geldi bana. Çok temiz. Bu arkadan da duyacağınız su sesi eşliğinde vadiye gireceğiz. Vadide yaban hayatı mevcut. O yüzden tatlı karşılaşmalar olabilir. Olursa tabii ki elimiz kayıt tuşunda size aktaracağız yaban hayatını. Şimdi bu bölgede hem Zazalar var hem Aleviler var. Onlar için de tabiat, hayvan çok önemli. O yüzden buralar bakir kalmış. Şimdi gelelim buraya neden 40 Merdiven Vadisi denmiş. Şimdi hem etraftaki kayaların böyle sivri sivri merdiven gibi yükselmesinden dolayı 40 merdiven adı verildiği söyleniyor. Yani coğrafi özelliğinden dolayı. Bir diğer rivayete göre kulaktan kulağa gelmiş şeyler. Zamanında buraya düşman baskın düzenliyor. 40 tane kadın, bunlar bu arada savaşçı kadın. Bu 40 tane savaşçı kadın burada savunmaya geçiyorlar. Düşman yaklaşıp esir düşeceklerini anladıkları anda kendilerini bu kayalardan aşağı bırakıp düşmana teslim olmuyorlar. O yüzden buraya 40 merdiven adı verildiği söyleniyor. Bir diğer rivayette Ali ile Gülizar'ın aşkı. Ali ile Gülizar birbirini deli gibi seviyor. Buluşmak istiyorlar. Tabii köyün büyükleri bu aşka müsaade etmiyor. Onları onaylamıyorlar. Kavuşmak isteyen bu iki aşık bu dağlara geliyor. O kadar güçlü aşkları varmış ki, duyguların o kadar güçlü olduğu söyleniyor ki burada bu kayalar üzerinde Gülizar'ın bastığı her adımda kaya çatlıyor ve bu oluşumlar meydana geliyor. O yüzden de buraya 40 merdivenler dendiği söyleniyor. Dediğim gibi bunlar tabii ki rivayet. Bunların ardına da türküler yakılıyor, ağıtlar yakılıyor. İnsanlar işte menkıbelerini bu şekilde yaşatıyor bölgede.
Malumunuz eskiden yazılı görsel kaynaklar bu kadar olmadığı için insanlar kulaktan kulağa hikayeler anlatıyorlar, türküler yazıyorlar. O kadar özgür hissediyorum ki gerçekten koşmak ve coşmak istiyorum ki ara ara da yapıyorum zaten. Ve işte dağ keçileri görünmeye başladı. Karşımızda 2 tane dağ keçisi var. Ben ikincisini şu anda yeni fark ettim. Dedim ya size, burada Bektaşi kültürü var. Yani çok meşhur bir resim vardır ya Hacı Bektaşi Veli'nin. Bir elinde ceylan vardır, diğer elinde aslan. İkisini kucaklar. Aslında anlayanlar için burada muhakkak güzel bir mesaj var. Gerçekten yaradılanı yaradandan ötürü sevmişler. Hepsini, bütün canlıları kucaklamışlar. Ayrıştırmamışlar yani. İlk karşılaşmamız buydu. Biraz uzaktan gözlemledik. Yakınına yaklaşmak isterdim ama şunu fark ettim: hayvanlar kaçmıyor. Bazı yerlerde vardır ya, böyle bir sokağa girersiniz, orada sokak hayvanları barınmaz. İnsanlar çünkü orada kötü davranmıştı. İnsanı görünce kaçar. Bu insanlar demek ki burada yüzyıllarca yıldır hayvanlarla kucak kucağa iç içe yaşamışlar ki burada böyle bir atmosfer olmuş. Dediğim gibi ben burayı ilk defa deneyimliyorum, gözlemliyorum. Benim için güzel bir deneyim oldu. Ve ilk karşılaşma oldu. Darısı ayının başına, uzaktan da olsa ayı gözlemlemek. Onu doğal hayatında yürürken, tırmanırken artık veyahut da yavrusuyla uzaktan da olsa gözlemlemek istiyorum. Tabii ki onları rahatsız etmeden. Şimdi devam yolculuğa. Hadi. İşte yürüyüş yapılacak yer arkadaşlar. Su kaynağını çok taşımanıza gerek yok. Suyu yük yapmanıza gerek yok. Rengarenk çiçekler açmış. Etrafımızda dağ keçileri geziyor. Diyorum ki iyi ki buraya gelmişim. Eğer fırsatınız varsa Mayıs'tan itibaren, Mayıs, Temmuz, Ağustos güzel zamanlar. Şuraya bakın ya, gerçekten mükemmel. Fotoğraf çeke çeke gidiyoruz. O yüzden bir buçuk 2 saattir yoldayız. Ama şelaleye geldik. Böyle de bir kaya altında bir gölgelik buldum. Gölgelik alan bulmak çok kolay değil. Bir yandan da bakıyorum buralarda kamp yapabilir miyim diye. Belki şu yeşillik alanda kamp yapılabilir. İlerleyen zamanlarda buraya tekrar gelebilirim. Çünkü hoşuma gitti. Güzel bir kamp. Yaban hayatı daha fazla gözlemleyebilirim. Şimdi devam. Dostlarım, hava, atmosfer, her şey mükemmel. Burada bir arkadaşımız şapkasını unutmuş. End of story. Hikayenin sonu. Nasıl? Böyle. Bakın şurada biraz düzlük oluşturup kamp çadırınız kurulabilir. Şöyle vadinin güzelliğine bakın ya. Sabaha kadar övebilirim bu vadiye. Arkadaşlar çekim yapıyor. Çok güzel drone görüntüleri aldık. Bakın arkadaşlar, hayvan buradan bir tırmanmaya başladı. Şu anda görebileceğim mi bilmiyorum ama sizin için bakıyorum. Şuralarda olmaları gerekiyor. Tam bak arada. Gördünüz mü? Tam şurada boşluk var ya. 3 tanesi orada. Nasıl tırmandılar bir anda? Burası nere? Şurası nere? Evet dostlarım, abimiz aşağıdan yavaş yavaş geldi ve acıkmıştık. Bu kadar bekleyeceğimizi de düşünmedik. Abi çok teşekkürler. Nedir abi bu? Bizim yörenin yağlı ekmek diyoruz buna. Hı hı. Hem böyle dağa çıktığımızda yani yapıp getirip yiyoruz. Yani bu yöresel bir şey. Evet. Vallahi bize tatmak nasip oldu. Çok teşekkürler abi. Genelde çok Afiyet değerli oluyor böyle olsun. şeyler. Bir de böyle bir manzarada. Abi siz buralı mısınız? Ben Plymouth. Plymouth'lüsünüz. Evet. Öyle yürümeye geldiniz. Aynen. Yalnız mı geldiniz yoksa? Yalnız geldim. Bugün arkadaşlarım başka yere geçtiler. Ben de yalnız buraya niyetlendim, geldim. Abi peki yorumun nasıl? Nasıl değerlendiriyorsun bu? Doğası harika bir doğası var. Hı hı. Yani anlatılmayacak şekilde. Evet, gelip yaşaması gerekiyor insanların herhalde. Tabii canım, gelip görmesi gerekiyor. Yani gelip görmeden İlk defa mı geldiniz abi? ben ilk defa buraya geldim. Hı. Ben sürekli Ovacık'a geliyorum. Gözelere, Muzur gözelerine. Hı hı. Hikayesini anlattım. Evet abi. Yıllar önce yani Muzur Baba dediğimiz çobanmış. Ağanın yanında çobanlık yapıyormuş. Ağası haca gidiyor. Haca giderken canı helva istiyor. Tabi helva isterken çoban hissediyor bunu. Gelip ağanın hanımına söylüyor işte. Ağamın canı helva istiyor. Hanım inanmıyor.
İnanmadığı için yani diyor çoban canı istiyor diye çobana helvayı yapıyor. Helvayı yaptıktan sonra çoban götürüp ağaya veriyor. Ağa yiyor. Tabii döndükten sonra haçtan dönüyor. Köylüler toplanıyor işte ağanın yanına gidiyor elini öpmeye. Giderken o da diyor ki benim elimi öpmeye gelmeyin. Çobanın elini öpmeye gidin. Onda keramet var. Ya diyor nasıl oluyor? İşte diyor benim canım helva istedi. Çoban bana helvamı getirdi. Ondan sonra çobanın elini öpmeye giderken tabii çoban kaçıyor. Kaçarken yani elinde şey varmış. Süt koyunları sağarken sütü tencereyle taşırken her kaçtığında dökülmüş o öyle su gözeleri. Munzur Baba'dan geliyor Aynen. yani oradan. Hikayesi o. Anladım. Abi çok teşekkürler. Rica Senin ederim. ağzından dinlemek istedim. Sağ ol, Sen bu teşekkür coğrafyanın ederim. doğdun, büyüdün. Evet yani biz de çobanlık yaptık Evet. zamanında. Bir de abi demin anlattım. Tam ben soracaktım. Araya unuttum heyecanla. Ayı gördüm dedin. Ayı gördüm Mantar de, toplama ne mantarıydı abi o bu arada? bu bizim şu otun kökünde, kuruyan kökünden mantar çıkıyor. O mantar tabii dağda çıkıyor. Her bölgede yok. Bu bölgede de var da aşağıda denk geldim. Ufacıktı. Toplamadım. Tabii bir vadinin başındaydım. Baktım mantar karşıda mı? Almaya gideceğim. Yol uzun. Vadinin başına giderken ayı beni görmüş. Ben ayı görmedim. Baktım bağırtıları geliyor. Ve ben görmeye çalıştım. Baktım yani tehlikeli bir bölgede olduğum için kaçtım. Sonra Evet. bir daha gittin anlamadım. Sonra 2 saat sonra arkadaşlarla beraber gittik aldık. Ben de demin mantarı gördüm. Bayağı bir büyük mantar. Ne ismi ne olarak şey yapıyorsunuz abi siz? Adlandırıyorsunuz. Biz kınkor mantarı diyoruz. Kınkor mantarı. Evet. Bayağı bir büyük. Etten lezzetli dedin. Tabii canım etten lezzetli yani merkezde satılıyor. Kilosu 801 milyar falan. Vay vay. Abi çok teşekkürler Rica vallahi. ederim. Ayaküstü ben de güzel şeyler öğrendim. Abi bölgede yaşayan insan buldum mu hemen yapışıyorum. Abi şu nasıl ol? Abi bunun adı Aynen. nereden geliyor? Çünkü her şeyin de bir hikayesi var. Hikayesi olunca buralar anlamlı oluyor. Tabii. Diyorum ki her şeyi tadında bırakmak lazım. Ben de buraya gelene kadar buranın tadını bulduğunu çıkarttım. Size böyle güzel bir yerden veda etmek istiyorum. Videoyu uzatmak istemedim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Beğeni ve yorumlarınızı da esirgemeyin. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.